Merhaba sevgili gezginler. Skip Guide'ın sanal turist rehberine hoş geldiniz. Bugün rotamızı dünyanın en dinamik şehirlerinden biri olan Londra'ya çeviriyoruz. Ama bu kez sizi ne bir saraya ne de tarihi bir köprüye götüreceğim. Bugün Londra silüetini sonsuza dek değiştiren, kimilerinin dev bir füzeye, kimilerinin ise bir puroya benzettiği o meşhur yapıya, resmi adıyla 30 St. Mary Axe yani hepimizin bildiği adıyla Gherkin'e, yani salatalık turşusuna gidiyoruz. Peki bu cam ve çelikten oluşan devasa yapının ardında nasıl bir hikaye yatıyor? Gelin, Londra'nın bu modern ikonunun sırlarını birlikte aralayalım. Hikayemiz aslında bir trajediyle başlıyor. 10 Nisan 1992 sabahı Londra'nın finans merkezinin kalbinde o zamanlar bu arazide bulunan tarihi Baltık Borsası binasının önünde İRA tarafından yerleştirilen devasa bir bomba patladı. Patlama sadece Baltık Borsası'nı değil, çevresindeki birçok tarihi yapıyı da yerle bir etti. Londra derin bir yara almıştı. İlk başta hasar görmüş olan Baltık Borsası'nı restore etme girişimleri oldu. Ancak hasar o kadar büyüktü ki bu fikirden vazgeçildi. Şehir bu yarayı sarmak için yeni bir şeye ihtiyaç duyuyordu. Geçmişi onurlandıran ama aynı zamanda geleceğe umutla bakan, cesur ve yenilikçi bir sembole. İşte bu noktada dünyaca ünlü mimar Lord Norman Foster ve ekibi devreye girdi. Onlara verilen görev basitti ama bir o kadar da zordu. Londra silüetine yakışacak, çevreye duyarlı, sosyal ve ikonik bir bina tasarlamak. İnşaat 2001 yılında başladı ve 2 yıl gibi rekor bir sürede 2003 yılının Aralık ayında tamamlandı. Yapı 2004 yılının Nisan ayında kapılarını açtığında dünya mimarlık tarihinde yeni bir sayfa açılmıştı. Gherkin, 180 metre yüksekliği ve 41 katıyla o dönemde şehrin en yüksek binalarından biriydi. Ama onu özel kılan sadece boyu değildi. Onu eşsiz kılan radikal tasarımıydı. Foster ve ekibi, klasik gökdelenlerin aksine, köşeli ve hantal bir yapı yerine, aerodinamik, yuvarlak hatlara sahip bir form tercih etti. Bu sadece estetik bir seçim değildi. Bu dairesel form, rüzgarın bina etrafında daha rahat akmasını sağlayarak, yapı üzerindeki yükü azaltıyor ve çevresindeki binalar için rahatsız edici rüzgar koridorları oluşmasını engelliyordu. Gherkin'in dış cephesindeki elmas şeklindeki çapraz çelik iskelet, yani diagrid yapı, binanın tüm yükünü taşıyordu. Bu sayede binanın içinde devasa kolonlara ihtiyaç kalmadı ve her katta ferah, açık ve 360 derecelik manzaraya sahip ofis alanları yaratılabildi. Ama Gherkin'in asıl dehası, çevreye duyarlı kimliğinde gizliydi. Bu yapı, kendi dönemindeki benzer boyutlardaki bir gökdelene göre %50 daha az enerji tüketecek şekilde tasarlanmıştı. Nasıl mı? Binanın içinde her katta dönerek yükselen 6 adet üçgen şeklinde devasa hava bacası bulunuyor. Bu bacalar, doğal bir havalandırma sistemi gibi çalışarak temiz havanın binanın içinde dolaşmasını sağlıyor. Dış cephedeki çift katmanlı cam, yazın güneşin yakıcı ısısını dışarıda tutarken, kışın içerideki sıcaklığı hapsediyor. Böylece ısıtma ve soğutma maliyetleri inanılmaz ölçüde düşürülüyor. Bu özellikleriyle Gherkin sadece bir ofis binası değil, aynı zamanda sürdürülebilir mimarinin yaşayan bir anıtı haline geldi. Küllerinden doğan bir anka kuşu gibi, bir terör saldırısının enkazından yükselerek Londra'nın direncini ve yenilikçi ruhunu tüm dünyaya ilan etti. Peki, bu teknoloji harikası yapının anlatacak başka ne gibi hikayeleri var? Gelin biraz da efsanelere ve az bilinen gerçeklere kulak verelim. Öncelikle şu meşhur Gherkin lakabı nereden geliyor? Sanılanın aksine bu ismi halk takmadı. Daha proje çizim aşamasındayken, binanın alışılmadık şeklini gören İngiliz mirası koruma yetkililerinden biri, bu projenin Londra'nın kalbine bir salatalık turşusu saplamak gibi olduğunu söylemişti. Medyanın bu benzetmeyi sevmesiyle birlikte, isim daha bina bitmeden üzerine yapıştı ve resmi adını neredeyse unutturdu. Gherkin'in en büyüleyici kısmı ise şüphesiz zirvesi. En üstteki cam kubbenin altında 40. katta bir bar ve 39. katta bir restoran bulunuyor. Hızlı asansörlerle bu zirveye ulaştığınızda sizi kelimenin tam anlamıyla nefes kesen bir manzara karşılıyor. Londra bir maket gibi ayaklarınızın altına seriliyor. Batıda St. Paul Katedrali'nin kubbesi ve London Eye, doğuda Tower Bridge ve Canary Wharf'un modern kuleleri, güneyde ise Thames Nehri boyunca uzanan The Shard, sanki şehrin kalbinin attığı bir noktada cam bir fanusun içinde duruyorsunuz. Özellikle gün batımında burada olmak,
gökyüzünün kızıla boyanışını ve şehrin ışıklarının birer birer yanışını izlemek. Hayat boyu unutulmayacak bir deneyim. Ancak Gerkin'in temellerinde bu modern manzaradan çok daha eski ve dokunaklı bir hikaye yatıyor. Binanın inşaatı için temel kazıları yapılırken, işçiler Romalılar döneminden kalma genç bir kıza ait bir iskelet buldular. Arkeologlar, bu genç kızın yaklaşık 1600 yıl önce, o zamanlar adı Londinium olan bu topraklarda yaşadığını tespit etti. İnşaat, bu beklenmedik misafire saygı göstermek için durduruldu. Arkeolojik çalışmalar tamamlandıktan sonra, genç kızın kalıntıları, bulunduğu yere çok yakın bir noktada, usulüne uygun bir şekilde yeniden toprağa verildi. Düşünebiliyor musunuz? Bugün ayaklarımızın sadece birkaç metre altında, Roma döneminden bir genç kız yatarken, tepemizde 21. yüzyılın en fütüristik yapılarından biri yükseliyor. İşte Londra'yı Londra yapan da tam olarak bu, geçmişle geleceğin bu akıl almaz birlikteliği. Bu modern ikonun kapıları herkese açık mı? İşte bu en çok merak edilen soru. 30 St. Mary Axe, öncelikli olarak bir ofis binası olduğu için, ne yazık ki bir turistik gözlem kulesi gibi sürekli halka açık değil. Ancak bu eşsiz manzarayı görmek isteyenler için birkaç seçenek mevcut. En popüler yol, zirvedeki Circe's at the Gherkin restoranında veya Iris Bar'da yer ayırtmak. Özellikle hafta sonları ve özel günler için haftalar, hatta aylar öncesinden rezervasyon yapmanız gerekebilir ama yaşayacağınız deneyim buna kesinlikle değecektir. Bir diğer fırsat ise her yıl Eylül ayında düzenlenen Open House London Festivali'dir. Bu festival kapsamında Gherkin gibi normalde kapalı olan yüzlerce bina kapılarını ücretsiz olarak halka açar. Ancak talep çok yoğun olduğu için genellikle biletler kura veya çekilişle dağıtılır. Bina, Londra'nın finans merkezi olan City of London'da, Aldgate, Bank ve Liverpool Street metro istasyonlarına yürüme mesafesinde bulunuyor. Buraya gelmişken, hemen yanı başındaki fütüristik Lloyd's binasını ve tarihi Leadenhall Market'ı da ziyaret edebilirsiniz. Gherkin, sadece çelik ve camdan bir yapı değil. O, bir trajedinin ardından filizlenen bir umudun, mimarinin sadece sığınacak bir yer değil. Aynı zamanda bir ilham kaynağı olabileceğinin ve bir şehrin kimliğinin nasıl sürekli yeniden şekillenebileceğinin kanıtıdır. Buradan ayrılırken, modern mimariye çok daha farklı bir gözle bakacağınızdan eminim. Bugün bizimle Londra'nın modern kalbine yaptığınız bu yolculuk için teşekkür ederiz. Dünyanın dört bir yanındaki gizli kalmış hikayeleri keşfetmek için Skip Guide'ın sanal turist rehberini takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.